Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere lahana turşusu tarifi vereceğim. Tam bir koronası var turşu. Gribe, nezleye, her şeye iyi gelen bir turşu. Hatta oldukça şifa kaynağı bir turşu. Nasıl hazırlanır? Gelin hep birlikte bu turşuyu öğrenelim. Evet arkadaşlar, bugün lahana turşusu yapacağız. Gördüğünüz gibi benim burada lahanam var. Bir büyük lahana aldım. Şimdi pazarlarda genelde büyük çıkıyor arkadaşlar. Aslında daha küçük de olsa olurdu. Ama bulamadığım için büyüğünü aldım. Büyük ile yapacağım. Lahanamın yarısını kullanacağım. Bu çok gelir gibi geliyor. Şimdi bir bıçak yardımıyla lahanamı şöyle yerden kesiyorum. Üzerinden bir kat aldım yapraklarından. Şöyle birazını kestim. Biraz daha çıkaralım. Yetmemezlik yapmasın. Evet, şunu bırakalım. Bu kesmiş olduğumuz lahanaları şöyle soframızda dilimliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi lahanalarımı kıydım. Şöyle bir fırın tepsisine lahanalarımı koyuyorum. Evet, lahanaları doldurdum. Birazcık çeşmede bir iki kez yıkayacağım. Evet, lahanaları yıkadık. Şimdi ne yapıyoruz? Üzerine bir yemek kaşığı, fazla değil, şöyle birazcık tuz gezdiriyorum ki yumuşasın biraz lahanalar. Şöyle yapalım. Elimizle şöyle ovuşturuyoruz. Fazla bir şey değil. Bir miktar karıştırdık mı yeterli zaten. Şimdi diğer malzemelere geçelim. Şöyle 4-5 tane havucum var benim. Şöyle kabuklarını temizliyorum. Daha önceden yıkandı, kurulandı. Evet. Havuçları ister halka halka, ister dilim dilim doğrayabilirsiniz. Bakın, ister bu şekilde doğrayın. İsterse uzun dilimli, şu şekilde uzun dilimler halinde. Ben halka halka doğrayayım. Evet. Havuçları doğradık. Şimdi sırada ne var? Bakın, sırada şimdi soğan var arkadaşlar. Soğan koyacağız içine. Turşuya soğan konur mu demeyin. Konuyor, muhteşem de oluyor arkadaşlar. İster bütün olarak koyabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde 4 parçaya bölerek koyabilirsiniz. Ben 4 parçaya bölerek koyacağım ki soğanın acıları turşunun içine çıksın. Bu şekilde soğanları da doğradık. Evet, doğradık. Şimdi üzerine sarımsaklarımız vardı. Sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Malzememiz hazır. Şimdi sıra geldi salamurasını hazırlamaya. Şöyle kenara alalım. Evet, şimdi ne yapacağız? Salamurasını hazırlayacağız. Salamurası için ilk önce şöyle 1 litre su döküyorum. Şöyle arkadaşlar, 3 kiloluk bidonlara kuracağım. 2 tane bidonum var benim. İkisini de doldurur kanaatindeyim arkadaşlar. Yetmezse birazcık daha lahana doğrayabilirim. Evet.
1 kilo su koymuştuk. 1 kilo suyun içine 3 kiloluk bidona kuracağımız için 3 kaşık her bir bidon için 2 3 kaşık döktük. Bir 3 daha dökelim. 2 bidon kuracağım çünkü. Evet, toplamda 6 kaşık tuz döktük arkadaşlar. Şimdi üzerine her 1 kilo için yarım bardak sirke dökeceğim arkadaşlar. Toplamda 3 kiloluk bidona 1,5 bardak sirke dökmüş olacağım. 2 bidon kuruyorum. Onun için 3 bardak sirke dökeceğim. 1 2 3. Her kilo için yarım bardak sirke dökmüş oluyorum. Şimdi koyduğum malzemeleri şöyle karıştırıyorum. Tuzu erisin. 7 kaşık tuz koymuş oldum 2 bidon için. Evet, bu kadar yeterli. Eridi tuzumuz. Şimdi bidonlara yerleştirmeye geçelim. Şöyle kenara alalım. Bidonlarımız burada. Her ikisini de dolduracağım. Şimdi şöyle koyuyorum. Lahanaları da buraya alıyorum. Şöyle kenarda dursun. Şimdi ilk önce birazcık alta lahana atalım. Alt kısma birazcık lahana bırakıyoruz. Diğer bidonu da aynı şekilde. Pratik bir şekilde turşu kurmayı göstereceğim arkadaşlar size. Havuçlardan şöyle biraz kenarlara gelsin de güzel dursun. Hatta ortada da gelebilir. Kaç buraya da. Şöyle. Üzerine tekrar lahana. 2 bidona paylaştıracağım bu lahanaları. Sarımsaklarımız var. Soğanlarımız var. Bunlar 3'er kiloluk bidon. Soğanları da şöyle bakın koyuyorum. Doğal antibiyotik. Kenarlarını. Arkadaşlar burada benim bakın limonlarım var. Limon da koyacağız. Limonsuz turşu olmaz. Şöyle 2 adet buraya limon dilimledim. Bakın bu şekilde kenarlarını dizdik. Tekrar lahana, havuç şöyle renk vermesi için arada bastıralım, yerleşsin. Yani örtsek bu kadar iyi gelmez arkadaşlar. Lahanam bitti. Yani birebir ölçülü yapsak böyle iyi gelmez. Lahananı rastgele doğradım. 2 bidonuma tamam iyi geldi. Salamurasını vereceğiz. Şu tepsinin içinde tuzlu suyu da döküyorum içine. Şöyle paylaştıralım. Evet. Şimdi hazırlamış olduğumuz salamurayı üzerlerine döküyorum. Yavaş yavaş pay ederek döküyorum. Gördüğünüz gibi salamurasını döktük. Üzerine normal su dolduracağız. Evet. Turşuların üzerine normal su döküyoruz. Birbirine zaten karışacak dolana kadar. Bu şekilde dökeceğiz. Gerçek salamurasını hazırlamıştık.
Şöyle dolana kadar dökelim. Evet, suyunu da verdik. Şimdi kapaklarını kapatabiliriz. Şöyle, şimdi kapaklarını kapatıyoruz. Böyle sıkı sıkı bidonların kapaklarını kapatıyoruz. İyice kapandığından emin olmalıyız. Şöyle şimdi karıştıralım. Tüm malzemeler birbirine geçsin. Evet, bu kadar basit işte. Harika bir turşu hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu içen inanın hasta olmaz. Umarım sizler için hazırlamış olduğum lahana turşusunu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi ben buna koronası var diyorum. Siz de evinizde hazırlar, çoluğunuza çocuğunuza yedirirsiniz ki hasta olmayasınız. Bu turşunun suyunu da içebilirsiniz. İçinde bütün malzemeleri de tüketebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Çok sağlıklı, çok faydalı. Kanalımda birçok birbirinden lezzetli turşu tarifleri verdim. Bulabilirsiniz arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.